Bir gün gökyüzüne bakıp şunu öğrenebiliriz. Evrenin en eski ışığı bize sadece Big Bang'in sıcaklığını değil, uzay zamanın kuantum olup olmadığını da söylemiş olabilir. Buradaki fikir ilk bakışta fazla iddialı görünüyor. Çünkü kütle çekim dalgalarını genellikle dev kara deliklerin çarpışmasıyla oluşan kozmik titreşimler olarak düşünürüz. İki kara delik birbirinin etrafında döner, hızlanır, birleşir ve uzay zamanın dokusunda dalgalar oluşur. LIGO'nun 2015'te doğrudan tespit ettiği ilk kütle çekim dalgası tam olarak böyle bir olaydan geldi. İki kara deliğin birleşmesiyle oluşan sinyal, Einstein'in genel görelilik kuramının öngörüleriyle uyumluydu. Bu kütle çekim dalgası astronomisinin başlangıcıydı. Ama bu videodaki soru başka. Biz burada bugünkü kara delik çarpışmalarından değil, evrenin en erken döneminde oluşmuş ilksel kütle çekim dalgalarından söz edeceğiz. Yani uzay zamanının henüz çok genç, çok yoğun, çok hızlı genişlediği bir dönemde ortaya çıkan dalgalardan. Ve asıl şaşırtıcı iddia şu. Bu dalgalar yalnızca klasik bir titreşim değil, kuantum kökenli bir korelasyonun yani dolanıklığa benzer bir yapının izini taşıyabilir. Son teorik çalışmalardan çıkardığımız sonuç ilksel kütle çekim dalgalarının kuantum korelasyonlar taşıması durumunda bunun kozmolojik gözlemlerle aranabilecek bazı izler bırakabileceğini göstermesidir. Şimdi parçaları tek tek yerine koyalım. Kütle çekim dalgası nedir? Genel göreliliğe göre kütle ve enerji uzay zamanın geometrisini belirler. Basitçe söylemek gerekirse büyük kütleler uzay zamanı büker. Eğer bu kütleler hızlanarak hareket ederse, örneğin iki kara delik birbirinin etrafında dönerse bu bükülme sabit kalmaz. Uzay zamanın kendisi dalgalanır. Tıpkı suya atılan taşın yüzeyde halkalar oluşturması gibi. Fakat burada dalgalanan şey su değil, mesafe, zaman ve geometridir. Fakat bu benzetmenin bir sınırı var. Su dalgası bir sıvının içinde yayılır. Kütle çekim dalgası ise uzay zamanının kendisindeki değişimdir. Bir kütle çekim dalgası dünyadan geçtiğinde iki nokta arasındaki mesafe çok küçük miktarda uzar ve kısalır. LIGO gibi detektörler bu inanılmaz küçük değişimi lazer ışınlarıyla ölçer. İlk tespitte ölçülen etki o kadar küçüktü ki insan sezgisinin dışındaydı. Ama sinyalin biçimi kara delik birleşmesinin teorik beklentisiyle örtüştü. Buraya kadar her şey klasik görünüyor. Kütleler var, uzay zaman var, dalga var. Ama evrenin en erken anlarına gittiğimizde tablo değişmektedir. Kozmolojide yaygın kabul gören çerçeveye göre evren çok erken bir dönemde son derece hızlı bir genişleme yaşadı. Bu döneme enflasyon denir. Enflasyon fikri evrenin neden büyük ölçekte bu kadar düzgün göründüğünü, neden uzak bölgelerin birbirine şaşırtıcı derecede benzer olduğunu ve galaksilerin tohumlarının nasıl oluştuğunu açıklamak için kullanılır. Bu dönemde kuantum alanları tamamen sessiz değildi. Kuantum fiziğinde boşluk gerçekten boş değildir. Alanlar küçük dalgalanmalar gösterir. Bu dalgalanmalar normalde atom altı ölçeklerde kalacak kadar küçüktür. Fakat enflasyon sırasında uzay öyle hızlı genişler ki bu mikroskopik kuantum dalgalanmaları kozmik ölçeklere taşınır. Yani evrenin bugünkü büyük yapısının kökünde erken dönemdeki kuantum dalgalanmalar yer alır. Bu düşünce zaten yeterince çarpıcı. Ama şimdi daha da derin bir soru geliyor. Eğer bu erken dalgalanmalar kuantum kökenli ise onların kuantum doğası bugün hala ölçülebilir mi? İşte son çalışmaların girdiği yer tam burası. Kuantum dolanıklık iki sistemin ortak bir kuantum durumla tanımlanmasıdır. Bu sistemler uzakta olsalar bile ölçümleri arasında klasik rastlantıyla açıklanamayacak ilişkiler ortaya çıkabilir. Burada önemli nokta şu. Dolanıklık gizli bir mesajlaşma değildir. Işıktan hızlı haberleşme değildir. Daha derin bir şeydir. Sistemin parçalarını tek tek değil, birlikte tanımlamak gerekir. Kozmolojiye uyarlandığında soru şu hale gelir. Enflasyon sırasında oluşan kütle çekimsel kuantum dalgalanmalar, yani teorik dilde graviton çiftleri, birbirleriyle özel kuantum korelasyonlar taşıdıysa bu korelasyonlar evrenin sonraki yapısına iz bırakır mı? Graviton burada kilit kelime. Elektromanyetik alanın kuantumu fotondur. Kütle çekim alanlarının kuantumu ise teorik olarak gravitondur. Graviton henüz doğrudan tespit edilmiş bir parçacık değildir. Kütle çekimin kuantum alan teorisiyle anlatımında beklenen taşıyıcı parçacıktır. Teorik olarak kütlesiz ve spin 2 özellikli olması beklenir. Bu teknik ifade şu anlama gelir. Graviton elektromanyetizmanın fotonundan daha farklı bir geometriye sahip bir kuantum taşıyıcısıdır. Çünkü kütle çekimi yalnızca yükle değil,
enerji ve momentumun tamamıyla ilişkilidir. Şimdi kritik ayrım geliyor. Bir kütleçekim dalgasını ölçmek otomatik olarak gravitonu ölçmek anlamına gelmez. LIGO'nun ölçtüğü dalgalar klasik dalga gibi davranır. Tıpkı bir lazer ışığının çok sayıda fotondan oluşmasına rağmen çoğu durumda klasik ışık dalgası gibi davranması örneği verilebilir. Teorik cephede yeni ve ilginç bir kapı açılıyor. 2026'da yayınlanan iki çalışma, enflasyon sırasında oluşan kütleçekimsel dalgalanmaların kuantum dolanıklık taşıması durumunda bunun doğrudan kütleçekim dalgası detektörleriyle değil, kozmik yapıların istatistiklerinde aranabileceğini öne sürüyor. Klasik dünyada iki uzak sistem arasında korelasyon görürseniz genellikle iki açıklama düşünürsünüz. Ya önceden ortak bir neden paylaşmışlardır ya da sonradan birbirlerini etkilemişlerdir. Kuantum dünyasında ise bazı korelasyonlar bu klasik açıklama sınırını aşar. Bell eşitsizlikleri bu sınırı test eden düşünsel ve deneysel araçlardır. Eğer bir sistem Bell sınırını ihlal ediyorsa, o sistemin korelasyonları klasik gibi değişkenlerle açıklanamaz. Laboratuvarda bunu fotonlarla, elektronlarla ve atomlarla test edebiliriz. Ama erken evrende laboratuvar kuramayız. Oraya dedektör koyamayız. Enflasyon döneminde ölçüm cihazımız yoktu. Bu yüzden kozmolojik Bell testi çok zor ve çok yaratıcı bir fikirdir. Önerilen senaryoda evrenin kendisi bir tür doğal deney alanı gibi davranır. Gravitonların polarizasyon bilgisi, yani dalganın uzay zamanı hangi yönde gelip sıktığına dair kuantum bilgi skaler dalgalanmalara aktarılır. Skaler dalgalanmalar ise daha sonra madde yoğunluklarına, galaksi dağılımlarına ve büyük ölçekli yapıya dönüşür. Bu noktada bir sezgi kırılması var. Kuantum kütle çekimini aramak için her zaman doğrudan graviton yakalamamız gerekmiyor. Evrenin erken dönemindeki kuantum olaylar kendilerini dolaylı izlerle ele verebilir. Fakat bu izler tek bir parlak sinyal gibi değildir. Bu galaksiyi gösterip işte dolanıklık burada diyemeyiz. Aranan şey çok sayıda yapının ortak istatistiksel desenidir. Bu yüzden çalışmalar sıradan iki nokta korelasyonundan değil, daha yüksek dereceli korelasyonlardan söz eder. İki galaksi arasındaki ilişkiye bakmak birinci seviyedir. 4, 6, 8 farklı kozmik ölçünün birlikte nasıl davrandığına bakmak ise çok daha ince bir desen aramaktır. Bu kalabalık bir şehirde tek bir kişinin sesini değil, binlerce insanın hareketindeki çok zayıf ritmi yakalamaya benzer. Ve zorluk işte buradan geliyor. Çünkü evren bize temiz bir laboratuvar vermez. Araya milyarlarca yıl girer. Galaksiler oluşur, birleşir, karanlık madde yapıları büyür, ışık maddeyle etkileşir. Kozmik toz ölçümleri kirletir. Gözlemsel hatalar eklenir. Daha kötüsü erken dönemdeki kuantum işaretler zamanla klasik gibi görünmeye başlar. Buna dekoherans denir. Dekoherans kuantum sisteminin çevresiyle etkileşerek klasik görünümlü hale gelmesidir. Bu kuantum bilginin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Onu ölçmek çok daha zor hale gelir. Evrenin erken dalgalanmalarında genişleme, etkileşimler ve kozmik evrim nedeniyle klasik yoğunluk desenleri gibi görünmekteydi. Bu yüzden kuantum köken ile kuantum izi aynı şey değildir. Bir şey kuantum kökenli olabilir. Ama bugün onun kuantumluğunu ayırt etmek zor olabilir. Daha önceki çalışmalar da bu ayrımı farklı yollarla ele aldı. Örneğin bazı araştırmacılar ilksel kütleçekim dalgalarının kuantum discord denen daha zayıf kuantum korelasyon biçimleriyle ilişkili olabileceğini tartıştı. Kuantum discord, dolanıklık kadar güçlü olmak zorunda olmayan ama yine de klasik açıklamanın ötesine geçen korelasyonları ifade eder. Bu tür etkilerin kozmik mikrodalga arka planının açısal desenlerinde iz bırakabileceği önerildi. Başka bir çalışma ilksel gravitonların sayım istatistiklerinde klasik olmayan davranış ortaya çıkabileceğini gösterdi. Eğer bir kuantum alan klasik rastgelelikten farklı davranıyorsa, parçacık sayılarının dağılımı da klasik beklentiden sapar. Kuantum dalgalarına uyarlanması ise son derece zordur. Zamanla değişen uzay zamanlarda parçacık, sıkışma ve mod kavramları seçilen tanıma bağlı incelikler taşır. Bu bizi videonun en önemli noktasına getiriyor. Kuantum kütle çekim arayışında asıl soru sadece graviton var mı değildir. Soru şudur: kütle çekim alanının kuantum davranışını doğrudan yakalayamadığımız durumlarda bıraktığı korelasyonlardan anlayabilir miyiz? Bu soru fiziğin en derin birleşme problemine temas eder. Bir tarafta genel görelilik uzay zamanı pürüzsüz, geometrik ve klasik bir yapı olarak anlatır. Diğer tarafta kuantum mekaniği var. Doğayı olasılıklar, süperpozisyonlar ve korelasyonlar üzerinden anlatır. İki teori de kendi alanlarında olağanüstü başarılıdır. Ama kara deliklerin merkezi Big Bang'in ilk anları ve Planck ölçeği gibi
Uç bölgelerde ikisini birlikte kullanmak zorundayız. İşte ilksel kütleçekim dalgaları bu yüzden önemlidir. Çünkü onlar evrenin henüz çok geç olduğu, kuantum etkileriyle kütleçekim geometrisinin aynı sahnede bulunduğu bir dönemin habercisidir. Onları tespit etmek evrenin ilk anlarına açılan büyük bir pencere olur. Onların kuantum korelasyonlarını ayırt etmek ise çok daha büyük bir adım olur. Kütleçekimin yalnızca klasik bir geometri değil, kuantum bilgi taşıyan bir alan olduğunu gösterebilir. Uzay zamanı kendisi kuantum bir yapıdır. Cümlesi bugün hala doğrudan kurulmuş bir deneysel sonuç değildir. Bunu test etmek için klasik kütleçekim açıklamalarının taklit edemeyeceği bir kuantum tanık gerekir. Bu tanık Bell tipi korelasyonlar olabilir. Klasik olmayan graviton istatistikleri olabilir. Ya da gelecekte geliştirilecek çok hassas kuantum sensörlerle ölçülecek başka bir işaret olabilir. Kütleçekim dalgaları gerçektir ve doğrudan ölçülmüştür. İlksel kütleçekim dalgaları henüz kesin olarak gözlemlenmemiştir. Şu anda güçlü sınırlar vardır. Yeni teorik çalışmalar bu dalgalanmaların kuantum korelasyonların bugün kozmik mikrodalga arka planında, galaksi dağılımlarında veya yüksek dereceli korelasyonlarda aranabileceğini öne sürer. Bu alanın en büyük zorluğu kuantum bizi klasik kozmolojik gürültüden, astrofiziksel kaynaklardan ve ölçüm hatalarından ayırmaktır. Evrenin en eski dalgaları kuantum kütleçekime giden ilk gözlemsel ipuçlarından birini taşıyor olabilir. Fakat bu ipucunu okumak için yalnızca büyük teleskoplara bakmak değil, daha akıllı istatistiklere ve daha keskin teorik ayrımlara ihtiyacımız var. Evrenin başlangıcında dalgalanan şey madde miydi, enerji miydi yoksa bizzat kuantum bilgi taşıyan uzay zamanın kendisi miydi?